Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz çantanın yapılışını paylaşacağım. Yapısı gayet güzel, sert, tok yapıda bir çanta oldu. Kalıp gibi bir duruşu var. İpin yapısı gereği gayet güzel gözüküyor. Orta boyutta bir çanta yapıyoruz. Sizlerle ölçümü paylaşmak istiyorum bu noktada. Bakın ölçtüğümüzde 18,5 santim. Genişliği ise 30 santim genişliğinde çantamızı tamamlıyoruz. Bu gül yapılışını diğer kanalımda paylaşmıştım sizlerle. Kolye olarak kullanmıştım. Buraya sabitlemesini yaptım. Düğümleme olarak dilerseniz bu şekilde çıkarıp tamamıyla sade yapıda da tercih edebilirsiniz. Ya da bu şekilde kullanabilirsiniz. Açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Siz de aynı şekilde yapmak isterseniz. Astarlama istemeyen bir çanta. İpin yapısı gereği esneme yapmayacaktır. Sadece ağız kısmına bir tane çıt çıt dikerek daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. 2 yumak ip kullandım. İpimden bahsetmek istiyorum. Bakın bu şekilde ihraç fazlası bir ip almıştım. Üzerinde bilgileri yazmıyor. 2 yumak kullandım. Bakın yapısı bu şekilde. İçerisinde elyaf gibi bir şey var ama penye ip de tercih edebilirsiniz. Ben ipime uygun 8 milim tığ ile örgümün başlangıcını yapıp tamamladım. Siz de penye ip tercih ederseniz ya da farklı bir ip kullanırsanız ipinizin yapısına uygun tığ ile başlangıcınızı yapabilirsiniz. Ama ölçüler üzerinde farklı daha ince bir ip kullanıyorsanız sayılarda değişiklik yapmanız gerekiyor. Çünkü ölçüye göre sayınızda da farklılık olacaktır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi beraber yapılışına geçelim. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Toplamda 17 tane zincir çekiyorum. 17 tane zinciri çektikten sonra örgümü diğer tarafına dönüyorum. Ve bir tane daha zincir çektim. 17. zincir içerisindeki bakın şu arka daldan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek bir tane sık iğne. Aynı zincir içerisine döndüm. 2 ve aynı zincir içerisine dönerek 3 tane sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirin, şimdi birazcık sıkı çektiğimiz için ilk kısım birazcık zorluyor. Yandaki zincirin arka dalından tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki zincirin arkadaki dalından tığımı geçiriyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Şimdi burada arka daldan geçirme sebebimiz ortada diğer türlü ön kısmından sık iğne yaptığımızda diğer tarafa da dönerek yaptığımızda boşluk oluşuyor. Bu şekilde arka dala batma işlemi yaptığımızda hiç boşluk oluşmuyor ve görüntü olarak çok daha güzel gözüküyor. Şimdi beraber oval taban yapılışıyla başlıyoruz. O yüzden sıra sonuna kadar her zincirin arka dalına bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonundaki son zincirimin içerisine kadar geldim. Buradaki zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. 1 aynı zincir içerisine döndüm. 2 ve bir kez daha 3 tane sık iğne yaparak geçişimi sağladım. Şimdi buradaki ipimi tutarak devam ediyorum. Buradaki sık iğnenin karşılığındaki boşluğumdan zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. Ve bir tane sık iğne yandaki zincir içerisine geldim. Bir tane sık iğne yaparak başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Sıra sonundaki son zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Ve sık iğnemi yaparak sıramı tamamladım. Bakın buradaki boşluğumuz bizim başlangıç noktamız olduğu için oraya herhangi bir batma işlemi yapmıyoruz. Şimdi ikinci sıra için bakın buradaki birinci boşluğundan şöyle tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Ve sık iğnemi yaparak ikinci sıranın başlangıcını yaptım. Hemen buraya da ilmek belirleyicimi taktım. Şimdi hatırlarsanız bu şekilde biz oval taban çalışıyoruz. Birkaç sıra oval tabanda yaptığımız gibi arttırma yaparak devam edeceğiz. Onun sonrasında ise düz bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi bir tane sık iğne yapmıştım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 yandaki boşluğa döndüm. 1 2 yandaki boşluğa döndüm. 1 2 tane sık iğne yaparak geçişimi sağladım. Toplamda 2 4 6 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Şimdi buradaki
3 tane sık iğne yapmış oldum. Köşeye kadar devam ediyorum. Burada köşedeki 3 tane sık iğne yapmış olduğum noktaya kadar geldim. Tepe noktasını görebiliyoruz. Bakın 1, 2, 3. Hemen birinci boşluğumdan tığımı geçiriyorum. İpim kalın olduğu için bir tık beni zorluyor. 1. Aynı boşluğa döndüm. 2. Yandaki boşluğa geldim. 1. Aynı boşluğa döndüm. 2 tane sık iğne. Ve son 3. boşluğuma geldim. 1. 2 tane sık iğne yaparak dönüşümü sağladım. Ve saydığımda 2, 4, 6 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Aynı başlangıçtaki gibi. Bakın bu şekilde dönmeye başladığında elimizi düzeltmeyelim. Çünkü üste doğru dönmeye başlaması gerekiyor. Her boşluğa bir tane sık iğne yaparak ilmek belirleyicim olduğu noktaya kadar devam ediyorum. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Burada bir üst sıranın başlangıcını yapıyoruz. Hemen çift sık iğne öncesindeki boşluktayım. Ve tığımı geçiriyorum. 1. Aynı boşluğa döndüm. 2 tane sık iğne. Çift sık iğne ile başlangıcımı yaptım. Yine öncesine hemen ilmek belirleyicimizi takıyoruz. Devamında yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek. Yandaki boşluğa geldim. 1. 2 tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek sık iğne. Devam ediyorum. Yandaki boşluğa geldim. 1. 2 tane sık iğne ve son bakın alttaki çift sık iğne yapmış olduğum boşluktayım. Bir tane tek sık iğne yaparak dönüşümü sağladım. Burada baktığımızda 3 tane çift sık iğne yapmış olduk. Sayalım 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sık iğneye ulaşmış oldum sıra sonunda. Devamında buradaki çift sık iğne öncesine kadar her boşluğa bir tane tek sık iğne. Buradaki çift sık iğne öncesindeki boşluktayım. 1. Aynı boşluğa dönerek 2 tane sık iğne yapıp yani çift sık iğne ile başlangıcımı yaptım. Şimdi buradaki son çift sık iğnenin olduğu noktaya kadar devam edeceğiz. Çiftle başlamıştım. Bir tane tek. Yandaki boşluğa geldim. 1. 2. Çift sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek. Yandaki boşluğa geldim. 1. 2 tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek. 1, 2, 3 tane çift sık iğnemi yaptım ve son çift sık iğnenin tepesine de tek sık iğne yaparak dönüşümü sağlamış oldum. Şimdi burada her boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Buradaki ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Son sıramız bir kez daha arttırma yapalım istiyorum. Çift sık iğne öncesindeyim ve 1, 2 tane sık iğne yani çift sık iğne ile bir üst sıranın 4. sıramızın başlangıcını yaptık ve buraya ilmek belirleyicimi taktım. Şimdi bir alt sırada ne yapmıştım? Bir tane çift, bir tane tek sık iğne. Bu sıramızda tek sık iğnede artış oluyor. Her sıramızda aslında sadece tek sık iğnede artış oluyor. Çiftle başladım. 1. Yandaki boşluğa geldim. 2 tane tek sık iğne. Yandaki boşluğa geldiğimde 1, 2 tane sık iğne yaparak çift sık iğnemi yaptım. 1, 2 tane tek sık iğne. Bir tane çift sık iğne. 1, 2 ve 2 tane tek sık iğne. 1, 2 tane tek sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Şimdi şöyle baktığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane sık iğne ile dönüşümü sağladım. Devamında her boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Buradaki çift sık iğne öncesine kadar. Buradaki çift sık iğne öncesine kadar geldim ve 2 tane sık iğne yaparak ilk arttırmamı yaptım. Devamında 1, 2 tane tek sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. 1, aynı boşluğa dönerek çift sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. 1, yandaki boşluğa geldim. 2 tane tek sık iğne. Yandaki boşluğa geliyorum. 1, aynı boşluğa döndüm. Çift sık iğne ve son 2 tane tek yaparak dönüşümü sağlıyorum.
Hemen bir bakalım. Şöyle baktığımızda bence yeterli genişliğe ulaşmış olduk. İlmek belirleyicim olduğu noktaya kadar devam ediyorum. İlmek belirleyicim olduğu noktaya kadar geldim. Hemen buradaki birinci boşluğumdan tığımı geçiriyorum. Bir tane tek sık iğne ve yine öncesine ilmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi arttırmamız bu kadardı. Toplamda 4 sıra boyunca bakıyorum. Evet, 4 sıra boyunca arttırma yaptık. Bence yeterli genişlikte oldu. Devamında hiç arttırma yapmadan her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. İstediğimiz duvar uzunluğuna ulaşana kadar. Şimdi duvar kısmı için yeterli uzunluğa ulaştım. Toplamda en son arttırmanın üzerine 11 sıra boyunca gittim. Burada kaç santim ölçüsünde devam etmiş olduk? Yaklaşık 18,5 santim kadar duvar parçamıza devam ettik. Şimdi burada ilmek belirleyicim olduğu noktaya geldiğimde benim için askı noktası oldu. Askıyı ne yapıyoruz? Devam edip birkaç sıra eksiltme yapıp devam edeceğiz. İstediğimiz boyuta kadar. Burada öncelikle çantanın tam orta kısmını buldum. Ortayı bulduktan sonra 2, 4, 6 tane sol tarafta, 6 tane sağ tarafta ayırma işlemi yaptım. Daha sonrasında dediğim gibi devam edeceğiz. Şimdi burada ilmek belirleyicim çıkartıyorum. Hatta şöyle son ilmeğimi geriye aldım. İlmek kaydırma yaparak öncelikle sıramızın birleştirmesini yapalım. Çünkü askı için farklı bir işlem yapıyoruz. Bir tane zincir çektim. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Arka kısım için de aynı şekilde orta noktasını bulduktan sonra 6 tane sık iğne diğer tarafta saydım. Bunu tamamıyla göz kararı bir ayarlama yaptım. Şimdi buradaki ilmek belirleyicim olduğu noktaya kadar sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Burada örgümüzün iç kısmındayız. Bir tane zincir çektim. Eksiltme yapacağım. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Yandaki boşluğa geldim. İpimi çektim. 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekerek eksiltmemi yaptım. Devamında sıra sonunda 2 tane boşluğum kalana kadar devam ediyorum. Sıra sonunda 2 tane boşluğum kaldı. Birinden ilmeğimi çektim, bu şekilde bıraktım ve son boşluğumdan da ilmeğimi çektim. 3 ilmeğim var. Hepsini beraber çekerek eksiltmemi yaptım. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. Bir tane zincir. İkinci eksiltmemizi yaptık. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirip ipimi çekip bırakıyorum. Yandaki boşluğa geldim ve hepsini beraber çekerek eksiltmemi yaptım. Sıra sonunda 2 tane boşluğumuz kalana kadar devam edelim. Sıra sonunda 2 tane boşluğum kaldı. Bakın 1, 2. Birinci boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip bıraktım. Yandaki boşluğa geldim. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmek. Hepsini beraber çekerek eksiltmemi yaptım. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. Bir tane zincir. Dibindeki boşluk değil bir sonraki boşluk. İpimi çekiyorum. Yandaki boşluk. Ve hepsini beraber çekerek eksiltiyorum. Şimdi sıra sonunda 2 tane boşluğumuz kalana kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. 2 tane boşluğum var. Birinci boşluktan tığımı geçirip ipimi çektim. Yandaki boşluğa geldim ve tüm ilmeğimi beraber çekerek eksiltmemi yaptım. Şimdi bu şekilde 4 tane eksiltme yaptık. Baktığımızda askı için yeterli uzunluk kalmış oldu. Sıra sonunda benim 2, 4, 6, 7 tane sık iğnem kalmış oldu. Şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Çünkü diğer tarafta da aynı işlemi yapmamız gerekiyor. Daha sonrasında buradaki noktamıza birleştirme işlemi yapacağız. Yine burada aynı şekilde ilmek belirleyicimi olduğu noktadan sık iğne yaparak başlıyorum ve 4 kez eksiltme yapıyorum. Zaten 4 sıra boyunca devam ettik. Daha sonrasında dediğim gibi dümdüz devam ederek buradaki noktaya birleştirmesini yapacağım. Şimdi size bahsettiğim gibi aynı şekilde burada eksiltme yaptım ve son eksiltmemden sonra 29 sıra boyunca askı için gittim ve en son ipimi bakın uzun bırakarak kesiyoruz. Daha sonra buraya sabitlemesini yapacağız. Eşit bir şekilde öncelikle eşitleyelim. Şöyle bakıyorum. Daha sonra buradan dikerek sabitleme yapıyorum. Uygun iğneye ipimizi takıyoruz. Tek dal halinde dikme işlemi yaparsanız daha kolay birleştirebilirsiniz. İpimiz kalın olduğu için
Bu arada 2 yumak ipimin tamamını kullandım. Sadece bu dikmek için olan ipim kaldı elimde. Şöyle. Dikme işlemini tamamladıktan sonra örgümüzün iç kısmında düğümlemesini yapıp ipimizi gizleyerek yok ediyoruz. Hemen şöyle bir düğümleme yapıyorum. Ve daha sonrasında aradan yürütme yaparak gizliyoruz. Ve bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Gayet güzel, orta boyutta bir çanta yapmış olduk. Dilerseniz bakın bu noktadan dikme işlemi yaparak bu askıyı sabitleyebilirsiniz. Ama bu şekilde de gayet güzel oldu. Astarlama yapmayacağım çünkü ipin yapısı gereği sert yapıda oldu. Sadece ağız kısmına kullanışlı olması açısından bir tane çıt çıt dikerek daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.